Uzak Şehir yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Boran yetmezmiş gibi bir de Meryem geldi diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Uzak Şehir'den en güncel gelişmeleri kaçırmamak için ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açmayı ve hype butonuna basmayı unutmayın. Bayram arası sonrası geri dönüş çok sert olacak. Artık hikaye yavaş yavaş düğüm noktasına geliyor. Cihan cephesinde sabır taşı çatladı. Yeni bölümde Cihan'ın Boran meselesini kökten çözmek için doğrudan harekete geçtiğini göreceğiz. Bu artık lafla değil, aksiyonla çözülecek bir mesele. Ancak tam her şey bitecek derken Alya ve Sadakat devreye giriyor ve Boran'ı Cihan'ın elinden kurtarıyor. İşte tam burada izleyici olarak biz de şunu sorguluyoruz. Boran gerçekten bitiyor mu? Yoksa bu sadece fırtına öncesi sessizlik mi? Görünen o ki Boran hikayesi finaline doğru ilerliyor. Normal şartlarda sezon sonuna kadar sürmesi beklenen bu çatışma birkaç bölüm içinde kapanabilir. Ama asıl dönüşüm burada başlıyor. Çünkü Boran giderken yerini çok daha tehlikeli bir duygusal fırtına dolduracak. Meryem. Evet, dizinin 3. sezonuna saklandığı düşünülen Meryem karakteri beklenenden çok daha erken geliyor. Üstelik öyle sıradan bir giriş de değil. Cihan'la evlenmek üzereyken düğünü basılan, hayatı alt üst olan ve geçmişte büyük bir yara olarak kalan Meryem, Cihan'la hapishanede karşılaşıyor. Bu sahne sadece bir karşılaşma değil, geçmişin bugüne çarpması olacak. Bu gelişme Alya ve Cihan cephesinde büyük bir kırılma yaratacak. Çünkü Meryem sadece bir eski sevgili değil, yarım kalmış bir hayat demek. Alya her ne kadar Meryem gelirse çekilirim demiş olsa da gerçekler öyle işlemeyecek. Duygular söz dinlemez. Alya'nın iç savaşı başlayacak. Tam bu noktada tanıtımdaki kritik detaya geliyoruz. Alya'nın başının dönmesi. Bu sahne boşuna konulmadı. Benim tahminim çok net. Alya hamile ve bu gerçek ortaya çıktığında hikaye tamamen başka bir boyuta taşınacak. Artık bu sadece bir aşk hikayesi değil, kader, aile ve seçim hikayesine dönüşecek. Cihan iki kadın arasında kalacak ama bu klasik bir aşk üçgeni olmayacak. Bir tarafta geçmiş, diğer tarafta gelecek var. Alya ve Cihan birbirlerinden vazgeçmeyecekler. Ama bu süreçte ciddi savrulmalar yaşayacaklar. Ayrılık kapıda ama bu ayrılık bir son mu yoksa daha büyük bir birleşmenin başlangıcı mı? İşte asıl mesele bu. Öte yandan Zerrin Kaya mevzusuna değinecek olursak biz Zerrin'in tek başına mücadele etmesinden çok sıkıldık. Zerrin'in artık Kaya'ya tüm gerçekleri açıklamasını ve Kaya ile birlikte mücadele etmesini istiyoruz. Çünkü Zerrin tek başına mücadele etmeye devam ettikçe her şey çok daha kötü bir hal alıyor ve bu süreçte Kaya ile Zerrin'in arası da açılıyor. Umarız Zerrin artık bu yanlış düşüncesinden vazgeçer ve Kaya'ya tüm gerçekleri açıklar ve Kaya ile Zerrin Demir'e karşı birlikte mücadele ederler. Ayrıca ben sezonun sonuna doğru hikayede büyük kırılmaların yaşanacağını ve diziye önemli isimlerin veda edeceğini düşünüyorum. Bu vedalar arasında Demir'in olacağını düşünüyorum. Çünkü Cihan en başta Cihan'a rakip olarak dizimizdeydi. Ancak sonrasında hikayesi o kadar azaldı ki sadece Zerrin ve Kaya aşkının önündeki bir engel olmaktan öteye gidemedi. Bundan dolayı bu engelin ortadan kalkmasıyla beraber Demir'in hikayesinin son bulacağını ve Demir'in diziye veda edeceğini düşünüyorum.